Efendim çok canımın içine ağırlıyorum bugün. Hayat İstanbul'daysanız, yoğunsanız sizi bir araya getiremiyor sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, kıymetlilerinizle. Ama bunu hep söylüyorum. Hayat evet bizi bir araya getiremiyor. Ama önemli olan takip edebilmek, görebilmek, haber alabilmek, aldığınız haberlere mutlu olmak, uzaktan duanızı, sevginizi iletmek aslında. Galiba öyle bir zamandan geçiyoruz. Ben de tam olarak böyle düşünüyorum aslında. Ben biliyorum ki beni sevenlerin, işte, fikri bende, aklı bende, benimle ilgili bir şey gördüklerinde güzel dileklerini bana iletiyorlar. Artık biraz buralardan teselli bulduğumuz bir zamanda ben yine programıma teşekkür ettiğim bir günü yaşıyorum. Çünkü uzun zamandır görmediğim, çok kıymet verdiğim bir ismi ağırlayacağım bugün. Ama siz de en az benim kadar seviyor ve kıymet veriyorsunuz. Ben bunu çok iyi biliyorum. Tüm güzelliğiyle, ihtişamıyla stüdyomda şu anda ve onunla sohbet edeceğim için ben çok heyecanlıyım. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Platon diyor ki kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. Yani hiçbir birey dünyayı yönetmek üzerine hayat kurgulamıyor bence ya da hayallerimiz dünyayı yönetmek üzerine değil diye düşünüyorum çoğunluğumuzun. Bu aslında galiba hani Platon'un dediği şey tam olarak bu. Eğer kendini doğru bilirsen, doğru tanırsan, doğru konumlandırırsan, sınırlarını belirlersen yani alanını yönetme konusunda iyiysen kendi dünyanın içinde de sana değen, sana dair olayları da yönetmek bir o kadar kolay olacaktır ve bu gücü bulabileceksindir demek istiyor gibi geldi bana. Yani tabii canım Gülenay Kalkan Ünlüoğlu diyeceğim. Konuşacak çok şeyimiz var diyeceğim ve buyurunuz diyeceğim. Daha ne diyeyim düşündüm başka bir şey bulamadım. Hadi gelin. Ne şekersin. Gülenay Ne Gülenay. şekersin. Hoş geldin. Canım hoş bulduk. Hoş Bir geldin. tanem ne güzellik maşallah. Senin maşallah. güzelliğin. Sen geliyorsun diye mutluluk güzelliği. O kadar uzun süredir görmüyorum. Evet. Ekranlarda görüyorum ama Evet. burada görmüyordum. Canlı yüz yüze. Evet çok O uzun kadar zaman mutlu oldu. oldum ki. Canımsın. Ayrıca pozitif enerjin müthiş. Hayata güne çok güzel başlamışsın. Harika. Evet bugün güzeldi. Bugün çok güzel. Her gün Evet. çok güzel olsun inşallah. Şükür. Evet. Canım Gülenay'ım nasılsın? İyiyim çok şükür. Her şey yolunda. Oh. Bin şükür. İşte biliyorsun dizi çalışmaları var. Evet. İşte ev, arkadaşlar, işte başka sorumluluklar oluyor bazen. Onlarla birlikte güzel gidiyor. Güzel, sağlıklı, iyi. Yani seninle ilgili ruhum, kalbim ne diyor bunu düşünüyorum. Senin geleceğini duyduğumdan beri. Hep böyle hayatın hakkını veren. Hmm, Hani aşkında hakkını verdin bin şükür. Bin Bunu şükür, ayrı bin konuşacağız şükür, canım bin Tarık şükür. abicim. Tabii, bin Tabii ki şükür. anmadan bugünü Elbette, geçmeyeceğiz. elbette. Mesleğinin hakkını veriyorsun. Dostluk zaten bence çok kıymetli bir dostsun sen. Arkadaşlık da keza öyle bence. Setteki halin biliyorum yani bizim sektörümüz küçücük bir sektör. Evet, Hepimiz, kulaktan kulağa her şey yayılıyor. aynen hepimiz birbirimiz hakkında hasbelkader bir şeyler biliyoruz. Bütününde şey gibi böyle kendini çok iyi biliyorsun, ne isteyip istemediğini biliyorsun, istediklerinin ve istemediklerinin arkasındasın. Ve bütün alanları çok zarafetle ve sorumlulukla üstleniyorsun. Ne güzel anlatıyorsun beni Ama Ceyda'cığım. öylesin. Dolayısıyla şöyle soracağım, bunu nasıl başarıyorsun? Yani özel bir çaba gerektirmiyor bu. Yani benim yapım böyle. Böyle doğmuşum. Böyle bir ruh vermiş Allah bana. Öyle söyleyeyim. Ailede mi başladı bu mesela? Tabii, Mesela tabii. anne baba çok Anne- aşıktı, aşkı ondan öğren gibi mi? Ha, o yani evet sevgi dolu bir ailede büyümek çok önemli. Sevgi dolu bir ailede büyüdüm, bir ablam vardı. Daha sonra biz annem, ablam, ben 3 kız kardeş olduk. Sonra kız yeğenler katıldı. Çok sevgi dolu bir ailem vardır benim ve paylaşırız her şeyi. E, Bunun yanında tabii annemin ve babamın beni yetiştirmesi de çok önemli. Yani özellikle annemle çok babalar daha iş odaklı olduğu için annem benim hakikaten çok vizyonerdi ve beni çok güzel yetiştirdi, ablamı ve beni. Dolayısıyla hayata daha pozitif baktık. Dostluklarımızda, arkadaşlıklarımızda hep özenli olmaya çalıştık. Meslek öyle. Mesleğimi çok severek yaptım. Gerçekten hala da Yapıyorsun, çok severek tabii. yapıyorum ama hani tiyatroda özellikle bütün zorluk sen de biliyorsun bütün zorluklarına rağmen
Çok şükür deyip hani o zorlukları yaşıyoruz evet ama çok şükür hani bu işteyim, seyirci önündesin. Milyonlarca insana bir şey öğretiyorsun, bir şey gösteriyorsun. Bunlar çok önemli şeyler. O misyonumun da çok farkında olarak zaten büyüdüm, bu yaşlara geldim. Aşk dersen çok çok sevgili bir eş bana Ay, Allah'ım hediye etti. evet. Bin şükür. Onun da yani iyi ki birlikte olmuşum. Hakikaten bir masaldı. Masal yarım kaldı ama olsun devam ediyor bende. Evet, onu da Onu konuşacağız. da konuşuruz. Yani böyle sen beni çok güzel anlattın. İnsanın kendini bir başkasından ve senin gibi birinden duymak çok değerli benim için. Öyle yani ismin zikredildiğinde bir ortamda yüzüm benim hep gülümser. Hani bazı insanların ismini duyarsın da aman dersin Ha, aman bahsetme aman ondan. dersin. Hiç Evet, konuşmayalım evet, onu evet. şimdi Ne güzel, dersin. çok şükür. Şimdi Ne Gülenay güzel. deyince böyle hakikaten ismin de zaten. Hani İsmimle müsemmayım ben. evet, Hakikaten öyle bak. öylesin. Yani Gülenay ve ben hep gülerim. Evet. Hatta böyle çok acılı olduğum, çok üzüntülü olduğum zamanlar bile karşımdakini ben şey yapıyordum, teselli ediyordum. Ve şey yani üzüntülü suratımı göstermek istemiyorum insanları. Zaten insanlar içleri kararmış. Hani o yüzden hep hiç asık göremezler beni ve şaşırırlar. Hani acaba sen sinirleniyor musun diye. Elbette sinirleniyorum tabii. O zaman da hani kimse yanımda durmasın ama genelde güler yüzlü olmayı seviyorum. Peki şimdi tabii hemen aşkla başlayalım. Başlayalım. Şimdi Tarık abiyle ikinizle bizim çok mesaimiz olabildi bir Çok, dönem çok, şükür. evet. Ben sizde gördüğüm aşkı çok insanda görmedim. Tarık abi senin gözün içine bakar. Yani hem senin adamın, bazen çocuğun. Her şey. Evet yani Her şeydi. yaramazlıkları da sana yapıyor. Aynen. Zaten sonsuz aşkla bağlı. Bütün şeyleri, her şey derdi, nazı, çilesi, şeyi her bana. şeyi sana. Her şey bana. Ama sen de onu öyle güzel böyle sarıp sarmalardın. Ama sen de onun yanında küçük bir kız olurdun, genç bir kız olurdun, alımlı bir kız olurdun, Aynen, anne aynen, olurdun. aynen. Böyle her şeyi gördüm ben sizin ilişkinizde. En sevdiğim haliniz buydu. Bir de kapının önünde valiz var kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Bir gün İstanbul'da durmaz mısın? Evet. Arıyorum, buluşacak mıyız? Biz bilmem neredeyiz. Avrupa'dayız. Orada sürekli gezdiniz. Sürekli. Şimdi İyi ki düşünüyorum. gezmişiz. Evet. İyi ki. Tarık abi vefat ettiğinde aynı şeyi düşündüm. Dedim İyi ki. sanki biliyormuş gibi dolu dolu yaşamak. Dolu dolu evet. Gerçekten dolu dolu yaşadı Ceyda'cığım biliyor Evet. musun? Yani rollerini öyle gerçekten mesela çok üzülüyorum. Öyle şeyler roller görüyorum ki ah diyorum bu tam Tarık'a göre rol. Ya da işte bir yere gidiyorum diyorlar ki ah Tarık Bey'i hala izliyoruz işte o dizileri eski filmleri ay o kadar severdik. İşte ben çok hayranlıydım diyorum ki ben de çok hayrandım. Hani onları görsün istiyordum. Yeni işler yapsın istiyordum. Çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Çok. Çok iyi oyuncuydu. Ama işte kısmeti bu kadarmış. Hepimizin Evet. bir Zamanı ömrü var. var, bir zamanı var. Ama yaşadıklarıyla hakikaten güzel yaşadı. Güzel yaşadı, mutlu yaşadı en azından. Çok mutluydu. Mutlu Seninle yaşadı. çok mutluydu. Çok, evet ben de çok mutluydum gerçekten. Gerçekten örnek olacak bir çifttik. Evet. Peki nasıl oluyor? Bize yol göster. Çünkü Estağfurullah. şu anlamda çok güzel bir yaz süreci de yaşadın. Hmm. Yani o bile yakıştı. Anladın mı Ne demek güzel, ne- istediğimi? anladım, Çünkü anladım, çok iyi anladım. vedalar da çok kıymetli Çok ya. kıymetli tabii. Çok hakkını verdin bence. Evet yani gerçekten yani zaten yıkıldım biliyorsun Biliyorum. yani hiç yani kendimde değildim ben değildim ve bir kere şey olmadı ne derler anlayamıyordum yani nasıl oluyor diyordum ya böyle gözümün önüne geliyordu nasıl olur diyordum ya nasıl gider yani anlamakta çok zorluk çektim uzun süre çok inkar kabul değil mi? edemedim Evet. yani çok, uzun süre kabul edemedim. Yatıyorum, uyanıyorum. Yok hiçbir şekilde ama işte daha sonra tabii çok da inançlı bir insanım ben. Artık yani Allah'a inancım o kadar çok ki işte tabii okuyorsun, ediyorsun, görüyorsun. Senin dışında olan olayları duyuyorsun. Diyorsun ki aa bak bu gitmiş işte ya da ne bileyim ufacık bir çocuk bilmem ne derken herkesin acısı kendine tabii bu arada o acıları da hani şey yaparak düşünüyordum. İşte sonra bu Allah'ın gücüyle ben bir şekilde evet bunun olabileceğini, aslında ölümün olmadığını
Tabii ki ölüyoruz, tabii ki yok oluyoruz. Ama hani ruhun devam edebileceğini, onun da bir yerlerde bedenlenir mi onu bilmiyorum ama yani hani tamamen yok olmadığına inandırdım kendimi. Tamam. O şekilde Peki gerçekten mi dolabı duruyor, duruyor, eşyaları duruyor, duruyor? duruyor. Yani tabii ki bir sürü verdim ama biliyorsun Tarık giyimine çok Ah önem ne verirdi. önemliydi. Ay Ceyda ben veriyorum, veriyorum, bitiriyorum. Hakikaten veriyorum. Yani gönderiyorum üniversite öğrencilerine. Benden çok ayakkabısı var öyle söyleyeyim. Evet, öyleydi Ki ama. ben ne kadar Allah meraklıyımdır rahmet giyime. eylesin. Evet. O kadar mesela verirken böyle yapıyorum. Hemen gözü yüzümün önüne geliyor. Yüzü ne yapıyorsun Gülay? Onu nasıl verirsin? Öyle yapardı ya. Evet. Ay diyorum dur bir dakika bunu vermeyeyim. Bu onun için çok kıymetli ama Kıyamam. bir sürü şey de bunu çok defalarca söyledim. Allah'tan bana oluyor. O kadar da güzel oluyor ki zaten o boyfriend ceketler falan. Tabii. Ben bayıla bayıla onları da giyiyorum ben. Ya. Hani dedim keşke bir de ayakkabılar olsaydı ama Ayak o numaramız da tutsaydı. tutsaydı diye. Yani tabii o üzüntülü günler geçtikten sonra Ceyda'cığım şimdi onu çok yani televizyonda seyredemiyordum bile. Hatta evdeki yardımcım diyordu ki Gülen Hanım açmayalım televizyonu diyordu. Yok yok diyordum falan. Şimdi onu da seyrediyorum. Yani çünkü gülerek anıyorum, gülerek anlatabiliyorum. Şükür. Yani bin şükür böyle olması gerekiyormuş. Böyle oldu. Evet. İnşallah. Bilmiyorum. Kavuşursak kavuşuruz belki. Değil mi? Yani bile onları bilmiyoruz tabii. Hep Bilmiyoruz. yazılanları okuyoruz. Evet. Hani kimse ben gittim geldim orada şu demiyor. Şey fikrini seviyorum ama senden ötürü. Hakkını verdik. Verdik. Tabii ki erken bir kayıpta Verilecek çok keşkelerinden- hak vardı da. Evet yani çok keşke var. Oraya girmiyorum. Yok Ama yok evet. size ayrılan, hayatın içinde size ayrılan süreyi çok hakkını vererek, Evet. kırgınlık olmadan, Olmadan. büyük bir imtinayla, şefkatle, özenle, aşkla, tutkuyla hep bunu ben de çok severim yani bu hissi. tabii ki zorluklar hep oldu ki. hayatımızda. Olmadı mı? Yani hepimizde oluyor. Hani rüya gibi bir hayat masal gibi ama işte o ilişkiden ne aldığına bağlı. Hani onu soruyorsun ya benim geçinmeye gönlüm vardı, onun da geçinmeye gönlü Tabii. vardı. Dolayısıyla görmezden geliyorsun bazı şeyleri. Ve zaten o birkaç zaman sonra ay ne saçma şeye üzülmüşüm ya da ne saçma şey diyorsun. Yani onu tolere edebiliyorsun. Tabii. Ama tabii bunu herkes yapabilecek diye bir şey yok. Yani bu Evet. bizim ilişkimizdeki enerji böyle tutmuş. Size şansınız olmuştu. Enerjimiz tutmuş. Belki işte öyle denk getirdi Allah bizi. Ve bence hayatın içinde bu zaman diliminin hakkını verdiğin için de yaz sürecini başka yaşadın diye de düşünüyorum. Olabilir, olabilir. Tabii, Yani tabii. hakkı verilmeseydi. Eksik kalsaydı evet. Ama işte bunun bir de öbür tarafı var. Hani öyleyken yapayalnız evet. kalıyorsun. O zor. O çok zor. Ama Evet. ilk 4 yıl annem vardı yanımda. Evet sen Ben sonra yani annem tabii hatırlıyorum annem anneciğinle. yardımcısıyla yaşıyordu ama ben dedim ki gel bende kalın. Bende yaşamaya başlayın artık çünkü zaten bir gün ayrılacağız. Evet. Çünkü ölümle her şeyi o kadar farklı algılıyorsun ki Ceyda. Yani ölümü görmeden hiçbir şey anlamıyorsun. Ben de eskiden mesela hani arabam mı oldu? Ay şunu da alayım. Ay araba işte 2-3 ev daha mı? Hani asla böyle şeyler düşünmedim ama hani bunları konuşuyoruz ve Tabii. düşünüyoruz. Tarık'tan gördükten sonra işte aldığı daha giymediği kıyafetler vardı. Yapacağı şeyler vardı yapamadığı. Dedim ki hiçbir şey bizim değil. Değil mi? Hiçbir şey bizim değil. Evet bunu ölümden sonra anladım. Yani başlarda anlamıyorsun. Sonra 4 yıl anneciğim bendeydi. Annem de gitti. Hani tabii annem daha 95 yaşında. Belki o daha hayatını tamamlayarak gitti ama sen onun bir parçasısın. Tabii. Yani ondan çıkmışsın. O da çok büyük acıydı ama. Dolayısıyla şey yani hiçbir şey bizim değil ve hani hak ettik, hak ettiğimiz hayatı yaşadık ama doymuyorsun insanoğlu. Doyar mısın? Güzelliğe doyulur mu? Doymuyorsun. Yani diyorsun ki daha şunlar vardı. Hani böyle seyahatlere gittiğimde ay diyordum keşke o da burada. Uzun süre gidemedim aynı gittiğimiz Ya. yerlere. Yani birlikte seyahat Siz bir de ettiğimiz dünyayı yerlere. gezdiniz arkadaşım. Gezdik. Maşallah. Çok şükür. Ben şimdi geziyorum. İyi yapıyorsun. Ya vallahi iyi yapıyorum. Canım. Yani bazen de onun için yani onun ruhu şad olsun diyorum orada. Tabii. İnşallah algılıyordur.